Kitap Felsefeye hoş geldiniz. Her şeyden önce bu ve bunun gibi felsefi derinliklere daldığımız yolculukları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın, olur mu? Şimdi hazırsanız şu soruyla başlayalım. Düşünün, bir profesörün sessiz, sakin çalışma odasında ortaya atılan tamamen soyut bir fikir nasıl olur da koca bir medeniyeti yerle bir edebilir? İşte bu sorunun peşine düşerken bize yol gösterecek kişi 20. yüzyılın en parlak zihinlerinden biri Isaiah Berlin. Elimizdeki harita ise onun ufuk açan denemelerini topladığı o müthiş kitabı Fikirlerin Gücü. Aslında her şey şair Heinrich Heine'ın o meşhur hatta tüyler ürpertici uyarısıyla başlıyor. Hani bize der ya, profesörün odasında filizlenen felsefi kavramlar bir medeniyeti yok edebilir diye. İşte bu cümle soyut sandığımız şeylerin aslında ne kadar somut, ne kadar evet bazen ne kadar yıkıcı olabileceğinin bir özeti gibi. Zaten Berlin'in de bütün düşüncesi tam da bu gerilim üzerine kurulu. Şunu da hemen söylemek lazım. Berlin için bu konu öyle kitaptan okunmuş teorik bir tartışma falan değil. Hayır, hiç değil. Düşünsenize, 1917'de Petrograd'da küçücük bir çocuk ve gözlerinin önünde Rus devrimleri yaşanıyor. Yani o, fikirlerin nasıl orduları sokağa döktüğünü, imparatorlukları devirdiğini ve dünyanın haritasını baştan çizdiğini bizzat yaşayarak görmüş biri. Peki, Berlin'in bütün hayatını adeta savaş açarak geçirdiği bu tehlikeli fikir neydi tam olarak? İşte şimdi işin özüne iniyoruz. Berlin'in medef tahtasına koyduğu şey, Batı felsefesinin tam kalbinde yatan o devasa yanılgı, tek doğru yanılgısı. Felsefedeki adı monizm. Yani Platon'dan beri gelen binlerce yıllık bir inanış bu. Diyor ki, aklınıza gelebilecek her gerçek sorunun ama her sorunun tek bir nihai, mutlak ve doğru cevabı vardır. Olmak zorundadır. Peki ya diğer cevaplar? Onlar sadece yanlış. İlk başta kulağa çok mantıklı, hatta masum geliyor, değil mi? Sonuçta kim doğruyu bulmak istemez ki? Ama işte Berlin tam bu noktada o can alıcı soruyu patlatıyor. İyi de, insanlık için tek bir mükemmel çözüm aramanın tehlikesi ne olabilir ki? İşte tehlike tam da burada başlıyor. Çünkü eğer sadece ve sadece bir tane doğru varsa, o zaman ne olur? O zaman sizden farklı düşünen herkes ya cahildir ya da art niyetlidir, değil mi? Bu bakış açısı, o tek doğruyu bulduğuna inanan birine kendi nihai çözümünü başkalarına zorla dayatma hakkını verir. Farklı sesleri, muhalefeti bir zenginlik olarak değil, düzeltilmesi gereken bir hata, bir anormallik olarak görür. İşte size fanatizmin, tiranlığın felsefi reçetesi. Tam olarak bu. Peki, monizmin çizdiği bu karanlık tabloya karşı Berlin'in bize sunduğu şey ne? İşte şimdi onun çok daha insancıl ve gerçekçi alternatifine geliyoruz. Değerlerin çokluğu. Yani Berlin öyle sıradan bir şeye kafa tutmuyor. Düşünsenize, 2000 yıldır Batı düşüncesine hükmeden devasa bir geleneğin tam karşısına dikiliyor ve yepyeni bir karşı argümanla çıkıyor ortaya. İşte bu argümanın adı değer çoğulculuğu. Nedir bu? Çok basit aslında. Diyor ki, hayatta peşinden koşmaya değer tek bir nihai amaç yoktur. Aksine bir sürü farklı, hepsi de meşru, hepsi de değerli olan insani değerler vardır. Adalet gibi, özgürlük gibi, eşitlik gibi, merhamet gibi. Ve şimdi sıkı durun, işin en kritik noktası geliyor. Bu güzel değerler bazen birbiriyle fena halde çatışır. Bu tablo aradaki o devasa farkı gözler önüne seriyor aslında. Bakın, bir yanda monizm var, tek bir doğru cevap peşinde. Diğer yanda ise çoğulculuk. Hayır, birçok geçerli değer var diyor. Monizm için birbiriyle çelişen fikirler birer hatadır, düzeltilmesi gerekir. Çoğulculuk ise diyor ki, yo, birbiriyle çelişen değerler hayatın ta kendisidir, bir gerçektir. Haliyle birinin hedefi o tek doğruya dayalı mükemmel bir toplum kurmak, diğerinin hedefi ise bu farklılıklarla yaşamayı öğrenen, hoşgörülü ve dengeli bir toplum. Gördüğünüz gibi bir yol fanatizme, diğeri ise uzlaşmaya ve anlamaya çıkıyor. Şimdi bu felsefi tartışma havada kalmasın, ne kadar somut, ne kadar hayati olduğunu görelim. Bunun için de Berlin'in en meşhur analizine tek bir kelimenin, özgürlük kelimesinin bile tanımının dünyayı nasıl değiştirebileceğini gösterdiği o müthiş kavramsallaştırmasına bakalım. Özgürlüğün iki yüzü. Berlin'e göre özgürlük dediğimizde aslında iki farklı şeyden bahsediyoruz. Birincisi negatif özgürlük, yani bir şeyden azade olmak. Bu önünüzde bir engel olmaması demek, başkasının sizi durdurmaması, size karışmaması demek. Buradaki kilit soru, hareket alanım ne kadar geniş, bana ne kadar müdahale ediliyor? İkincisi ise pozitif özgürlük, yani bir şeyi yapmaya muktedir olmak.
Kendi hayatının direksiyonunda olmak, kendi potansiyelini gerçekleştirmek. Buradaki soru ise daha farklı. Direksiyonda kim var? Beni kim yönetiyor? Negatif özgürlüğü anlatmak için Berlin çok basit ama çok güçlü bir anısını paylaşır. Der ki, her gün yürüdüğüm bir patika vardı. Bir gün bir baktım, yoluma bir çit çekmişler. Önüm kapandı. Bakın, belli bir yere gitmek için değil, sadece yoluma devam edebilmek için özgür olmak istiyordum der. Yani önümde bir engel olmasın yeter. İşte negatif özgürlük dediğimiz şeyin özü tam olarak asıl tehlikeli kaygan zemin, işte bu pozitif özgürlük kavramıyla başlıyor. Çünkü kendi potansiyelini gerçekleştirmek gibi kulağa çok hoş gelen bu fikir, bir tiranın elinde korkunç bir silaha dönüşebiliyor. Nasıl mı? Şöyle. Tiran çıkar ve der ki, sen aslında ne istediğini bilmiyorsun. Senin gerçek benliğin, daha yüce benliğin aslında şunu istiyor. Ben bunu biliyorum. Seni kendine rağmen özgürleştireceğim. İşte bu, Stalin'in o korkunç tabiriyle insan ruhu mühendisliğine soyunmaktır. Peki, tüm bu analizlerden sonra başa dönelim. Fikirler, tüm bu soyut kavramlar neden bu kadar önemli? Berlin'in bize asıl anlatmak istediği, bıraktığı o büyük ders ne? Çünkü fikirler dünyayı algılamamızı sağlayan görünmez kalıplardır. Hani taktığımız gözlükler gibi. Felsefe işte o gözlükleri bize veren şeydir. Dünyaya hangi gözlükle bakacağımızı belirler. Ve eğer yanlış bir gözlük takarsak, yanlış bir reçeteyle bakarsak, evet o zaman uçuruma doğru yürüdüğümüzü fark etmeyebiliriz bile. Ve işte Berlin'in bizi getirdiği o sarsıcı sonuç. Her şeyin mükemmel olduğu bir dünya, yani bir ütopya, kavramsal olarak imkansızdır. Neden mi? Çünkü o en temel, en yüce değerlerimiz bile birbiriyle çatışır. Hepimiz hem adaleti hem de merhameti isteriz. Ama bazen %100 adil olmak sıfır merhamet göstermeyi gerektirir. %100 özgürlük mü, %100 eşitlik mi? Spontane bir yaratıcılık mı, yoksa her detayı düşünülmüş bir planlama mı? Her şeyi bilmenin getirdiği yük mü, yoksa basit bir mutluluk mu? İşte bu trajik seçimlerden kaçamayız. Bu yüzden tek bir doğru reçete, tek bir ütopya olamaz. Siyaset dediğimiz şey de zaten bu kaçınılmaz çatışmalar arasında acı verici ama gerekli dengeyi kurma sanatıdır. Peki, tüm bunları dinledikten sonra kapanışı size kişisel bir soruyla yapmak istiyorum. Şöyle bir durup düşünün. Sizin kararlarınızı, hayata bakışınızı, doğrularınızı ve yanlışlarınızı şekillendiren ama belki de bugüne kadar hiç sorgulamadığınız, varlığından bile haberdar olmadığınız o görünmez fikirler, o zihninizdeki gözlükler hangileri?